Daha sonrasında son kat boyaya geçiliyor. Evet. Son kat boyaya da sizin yine makineler tarafından atılıyor mu? Şimdi aslında burada üretim prosesinde daha farklı taraflar da var. Burada yapmaya çalıştığımız şey işi daha bilimsel bir boyuta indirgeyebilmek. Bilimsele özellikle her sefer temas etmemizin aslında basit bir nedeni var. Bizim kullandığımız ürünlerin her birinin bir reçetesi var. Teknik dille MSDS derler buna. Şimdi MSDS dediğiniz formlarda bir ürünü hangi sıcaklıkta, hangi nem oranında, hangi kalınlıkta uygulamanız gereken bilgiler size verilir. Fakat günümüzde özellikle bizim sektörde bunlar hep kulaktan dolma, ustadan çırağa, çıraktan onun çırağına aktarılan bir biçimde devam ettiği için sektörde oluşan genel sorunlar buralarda üremektedir. Daha bilimsel yaklaşalım derken burada birkaç değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Mesela biz ne yapıyoruz? Bizde astar uygulaması her zaman 2 kat oluyor. Fakat bu 2 katın arasında mikron kalınlıkları ölçülerek devam ediliyor. Aldığınız ürünlerin tamamında astar ve son katın yüzeyindeki mikron kalınlığı eşittir. Şöyle bir örnek, daha herkesin anlayacağı bir örnekle gidersek. Şimdi bugün bir otomobilde boya kalınlığının oynaması 50 umajdır. Şu anda biz kapı boyamamıza rağmen, yani aslında otomotiv kadar kesinlikle hani güncel, daha teknolojik olmayan bir sektör olmamıza rağmen bizde bu maksimum 75'tir şu anda. Ki bu aslında test edilebilse insanlar bunu sağında solunda evinde ya da işte karşılaştığı mobilyalarda bunu test ettiklerinde buradaki farkın 250 ve üzeri olduğunu görecekler. Bu özellikle dikkat ettiğimiz bir alan. İşin son kat bölümüne geldiğinde ise çok hassas davranıyoruz. Elektrostatik bir bölümden geçer tüm ürünler. Burada o elektrostatik yardımıyla yüzeydeki toz bertaraf edilir. Orada çok affedersiniz, lafınızı böleceğim. Şunu eklemek istiyorum. Bu bahsetmiş olduğunuz son kat işlemi sadece bir makine tarafından yapılıyor. Evet. Şimdi burada aslında bizim yaptığımız şey sıcaklığı kullanmak. Fakat bu sıcaklığı kullanmak yıllarca bizim ülkemizde riskli olarak algılanan bir alan olduğu için genelde kimse yapmamış. Bunun için daha ziyade ultraviyole dediğimiz sistem kullanılarak kurutma sağlanmış. Biz bunu poliüretan sistemde boya yapmayı, yani uyguladığımız ürünü poliüretan sistemde direkt kurutabilecek şekilde şu anda sağlayabiliyoruz. Bunu yaparken tabii 40 metrelik bir fırının içerisinde bu işlem gerçekleşiyor. Aynı zamanda infrared yardımıyla bu iş oluşuyor. Şimdi işin başından sonuna burada bir aslında teknoloji var. Bu teknoloji tam olarak şu: makinenin hesaplanabilir bir durumu var. Kapının girmesinden kapının çıkmasına kadar olan tüm süreç aslında matematiksel ve mühendislik olarak hesaplanmış bir süreç. Bu sayede bizim aldığımız sonuç, ürünün üzerinde herhangi bir tozun bulunmaması, ürün yüzeyindeki boya kalınlığının stabil olması ve ürünün boyadıktan hemen sonra bize kuru halde teslim edilmiş olması. Yani bu da aslında buna sektör standardı diyebiliriz. Yani sektör standardını belirleyebilecek bir düzeye geldik diyebiliriz. Bu bahsetmiş olduğunuz sistem sayesinde de bir evde 7 kapı varsa 7'sinin de boyası, dokusu, tonu birbiriyle tamamen aynı olacak. Tabii ki %100 aynı olacak. Başka fabrikanız hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Değinmek istediğimiz bir konu daha var. Biz şu anda Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunmaktayız. Aslında Türkiye'nin tam ortasındayız. Nakliyenin inanılmaz kolay olduğu bir bölgedeyiz. Bulunduğumuz bölge Iğdır'dan Edirne'ye kadar karayolunun tam üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla nakliye bizim için artık çok kolay. Şu anda anlaşmalı olduğumuz yaklaşık 5-6'ya yakın ambar ve nakliye firmaları var. Bunlar sayesinde ürünü istediğimiz noktadan teslim alıp istediğimiz noktaya 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde teslim edebilecek durumdayız. Teslimat yapmak evet önemli. Fakat aynı zamanda teslimatı gününde yapmak da bir o kadar önemli. Kesinlikle Siz öyle. peki müşterinize ona söz verdiğiniz günde teslim etme sözü verebiliyor musunuz? Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz ürünü teslim aldığımız an teslim edeceğimiz tarihi belirlediğimiz için bizden hizmet alan müşterimiz bize ürünü teslim ettiği gün hangi gün teslim alacağını zaten öğrenmiş oluyor. Biz daha fabrikasyon çalışan bir işletmeyiz. Bize bir tır ürünün teslim edildikten sonra bizim onu teslim etmemiz maksimum 15 iş günü. Ve bu 15 iş günü malı teslim aldığımız tarihte belirlendiği için bu müşterimize ekstra bir avantaj kazandırıyor. Yani müşterimiz o ürünü ne zaman teslim alacağı günü, saati çok önceden öğrenip ona göre programını ayarlayabiliyor. Bu sistemi şu anda online hale getirebildik. Aşağı yukarı bir 8 aylık uğraş sonucunda bunu bir yazılımla adaptasyon yaparak şu anda ürünün bizim fabrikamıza girdiği andan fabrikamızdan çıktığı ana kadarki tüm süreçlerini kayıt altına alıyoruz. Bu sayede üründe oluşan arızalar, giderilmesi gereken kusurların her biri fotoğraflanmış oluyor ve bu da aslında müşterinin elinde güzel bir veri tabanı oluşturuyor. Bu sayede hem biz kusurlarımızdan kurtulabiliyoruz, hem
ürün üretimi sırasında oluşabilen arızalar bir dahaki sevkiyatlarda giderilmiş oluyor. Ve insanlar arasında burada en memnun kaldığı durum, ürün alıyorsunuz ve bunun karşılığında bir ücret ödüyorsunuz. Mesela bir ayakkabı aldığınızı düşünün, bunun karşısında bir ücret ödüyorsunuz. O ayakkabının nasıl üretildiğini bilme hissi bence çok güzel. Müşteride en büyük reaksiyonu oluşturan şey aslında kendi ürününün hangi şartlarda, hangi aşamalarda ve hangi anda üretildiğini bilebilme. Bu gerçekten müşteri adına güzel bir şey. Sektörde kurumsal olmak için gayretlerimiz tabii ki sürekli devam ediyor. Bugün bile yarın kendimize yeni ne katabiliriz arzusu ve arayışı içerisindeyiz. Ama burada bir odak noktamız var. Bu yaptığımız işlerin tamamen deneysel olması. Bu sürdürülebilirliği sağlamak, bunu yaparken çevre koşullarına dikkat etmek, insan sağlığına dikkat etmek, kurallara uyarak hani gerçekten legal olarak bunu yapabilmek bizim için çok önemli. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ne demek? Ben teşekkür Tanıştığıma ederim. çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Umarım ilerleyen zamanlarda da çok daha güzel projelerde beraber yer alırız. İnşallah. Size çalışma hayatınızda başarılar dilerim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkürler.